Selamünaleyküm. Thank you. Bak burada demir dövüyorlar abi. Közün içine attı. Şimdi dövecek. It's knife. Yes. Bak sıcak, bunları yeni yapmış herhalde. Donnabat. Bildiğin cadde ortası demir dövüyordu adam. Güzeldi. Güzel bir tecrübeydi. Bu arada abi size göstermek istediğim şey şu. Her şeyde bambu kullanıyorlar biliyorsunuz. Yine böyle bir tek teker getirmişler taşımak için ama şuradaki abilerin büyük ihtimal. Şöyle göstereyim size. Bak ilk başta şöyle bisiklet veya motor lastiğini sarmış öne çarpmalara karşı. Şunlar tamamen bambu tahtalar. Bak şu şeyi görebilirsiniz. Boğumu. Bunlar bambu kesip çiviyle vidayla çakıyorlar şuralara. Ondan sonra içine de şu köpüklerden doldurmuşlar. Ağ var. Tuğlayı bir tane direğe bağlamış sopaya, bambuya. Kürekler var. Bitti bu kadar. Yani içinde oturma yeri bile yok. Tuttuğu balığı şu kadar şu alana yığabilecek yani. Ve gidip ağ atıp balık tutup geri geliyorlar. Ve gerçekten büyük ihtimal hafif bir şey. Şöyle bir dokununca hareket ediyor yani. İçi full köpük, dışı da bambudan. Hatta şu köpükler fileyle de tutmuşlar köpüğü ki aradan parçalanıp gitmesin. Bildiğin elle yapılmış bir gemi yani. Gemicik diyeyim. Onu da tekerle oraya götürüp getiriyorlar şuradaki balıkçı abiler. Gidelim ağları nasıl açıyorlar, nasıl şey yapıyorlar onlara bakalım. Selamünaleyküm. Bak burada da ağları açıyorlar. Donnabat. Selamünaleyküm. Burada da abi o fileye takılan önceki ağdan gelen çer çöp, işte o dönen oradaki çark gibi ağırlıklar var fileyi alttan şey yapmak için, havada bırakmamak için, batırmak için. Onları toparlıyorlar, düzenliyorlar. Ağı tekrar atılabilecek hale getirip yüklenip çıkıyorlar. Bangladeş'te balıkçılık olayı tamamen böyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kota age old. How old are you? Kota 25. Yek. Du. Yek. Olmadı. Faşo. Du. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baby, 1, baby, 2. Apnar Nashkot, Apnar Bayashkot. Kuri. Yukuti. Good. Donnabat. I go. Donnabat brother. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burası sahilin lağım kısmı. Baya böyle hortumu açıktan çekmişler. Belli yani, direkt akıyor. Şöyle göstereyim. Koku bile geldi yani. Bu boru direkt gidiyor. Bu tarz yerlerde aynısını Kamboçya'da da yapmışlardı. Boru yoktu fakat o Türk adasında falan kumdan hastalık geçiyordu abi. O parazitler falan geçiyordu. Hep şu lağımlar yüzünden. Lağıma yakın yerlere çıplak ayak basma diyorlardı hatta bana. Birçok oradaki Türk de hastalık kapmıştı. Damarların içinde yürüyen kurt
parazit, o tarz bir hastalık. Bayağı böyle bir ay falan ilaç kullanman gerekiyor o damardaki kurtları öldürmek için. Yani gözüküyor diyordu böyle damarda yürüyen şeyler. Ben korkumdan çorapla geziyordum sahilde, öyle bir anım. Dediğim gibi 2-3 otel var şurada. En iyi, en zengin otellerden biri burada. Başka bir şeyler yapılıyor, inşaat falan şuraya yapılıyor, oraya yapılıyor. Bu taraf komple boş. Tamamen balıkçılara ayrılmış. Bu taraf biraz turistik. Gelin biraz turistik alana bakalım, sonra çıkalım. Bu sahilde yapılacaklar ATV turu, şu 4 tekerli motor. İzleri falan görebilirsiniz. Buradan boylu boyunca gidip geliyorlar. Başka yapılacak işte yüzülüyor, şezlong var. Jet ski turu, paraşüt falan diyorlar ama o burada yok galiba. İleride bir tane daha var, o oradaymış. Başka yani değerlendirilen kısım sadece burası. Şuradan böyle bir 200-300 metre kadar şezlong var. Ondan sonrası yine geldiğim yer gibi bomboş. Ve turist olarak bu bulunduğum bölge Bangladeş'in en çok turist çeken bölgesi, yani Cox's Bazar diye geçiyor. Gerçekten turist yok yani. En çok turist Türk. O da zaten yardıma gelen, sonra bu sahilde yürüyüp geçen insanlar. Ve size ilginç bir bilgi daha vereyim. Bu sahilde ve komple Bangladeş'te denize bikiniyle kadının girmesi yasak. Yani bu ne demek oluyor? Hiçbir şekilde yabancı turist buraya gelmez. Erkek de gelip burada denize gireceğim demez. Açık kadın görmek gerçekten zor. Erkeğin de gelmesi o yönden imkansız. Yapılabilecek tek şey böyle tişörtle gelip, zaten şu an denize top falan oynuyorlar. Herkesin üzerinde tişört. Kadın yok. Herkes %100 erkek. Şurada kapalı ablalar var. Şurada bir tane açık abla gördüm fakat Hindu oluyor genelde. Açık saçları, açık insanlar. You say photo? How much money photo? Money. Taka. Pass. Pass? Fasho? No fasho. One piece pass. One photo 50. Ah, okay. Thank you. Thank you, bro. I have. Thank you. Enjoy one rep. Bro, no. I just came here to video. Even I don't have clothes. Thank you. How much? Oh, one side 500 or long. 500. Okay. Thank you. Fotoğraf 50 dedi, denizde açılmak 500 dedi. Bak şunlar Hindu. Üniversite mezunu Hindular falan, saçları açık. Fotoğrafçı çok burada. 50'ye fotoğraf çekiyor. Sonra onu nasıl atıyor onu bilmiyorum. Şu lastikleri hiç anlamadım. Yüzerken falan herhalde kullanıyorlar. Başka şezlong var. İnsanlar eğleniyor. Bak türbanlı ablalar sadece ayaklarını sokuyor, Bangladeşli. Suda olan herkes giyinik. Çıplak erkek bile yok. Herkes giyinik ve jet ski dibinden geçiyor adamların. Bak aralarından geçiyor bak. Etrafından dönüyor. Yani kaçırsa birini motorla kesecek ya. Bitti. Gördüğüm en ilginç sahillerden biri. Selamünaleyküm. Amaç? 20. Tonla. Sahilde böyle patatesli, pirinç patlaklı bir şeyler satıyor. Şurada sahil güvenlik var. Jet ski adamları kesiyor denizde. Hiçbir sıkıntı yok ama insanlar eğleniyor. Turistik olarak şurada bir acente var. Tur yapıyor. Başka short pantolon, deniz kabuğu falan satıyor. Yani özel bir şey yok. Böyle sahil turu böyle. Hadi gidelim. Burada o balıkçılar direkt buraya getiriyor. Kuru balık çok yaygın. Sağda solda kurutuyorlar. Burada satıyor. Selamünaleyküm. Karides. Tabii içerisi sinek, koku ama tat güzel. Birkaç tane denemiştim, iyi yani, tat güzel. Selamünaleyküm. Bu arada Bangladeş'te en çok dikkatimi çeken de koyun, keçi, inek böyle yolda buldukları çöpleri falan yiyor. Yani pazarda sarımsak kabuğu, soğan kabuğu yiyen inek gördüm, koyun gördüm. Sahipleri kim o hayvanları bilmiyorum. Köpek gibi geziyorlar böyle sağda solda. Abi her şeyin döndüğü de bu meydan. Şu bisikletli araçlar var, bir de tuk tuk dedikleri tom yam diyorlar. Bu araçlardan var ve en büyük meydan bu Cox's Bazar'daki. Şu abiler de trafik polisi bu arada. Şurada Yunus gibi bir şey var. Şu ortada Yunus gibi bir şey var. O Yunus'ta toplanalım diyorlar. Şu karşıda otobüs durakları. Şurada etçi bir abi var, onu göstermek istiyorum. Geri kalan hayat meydanın etrafında dönüyor.
Şu etçi abi çok ilginç. Esselamualeyküm. Donnabat. Ortam böyle abi, her yer sinek. Eti yolun ortasına kesiyor abi. Dediğim olay çok karışık, acayip karışık bir ortam. Şöyle şuradan bir geçmeye çalışıyorsun. 10 tane ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Ben güvenli bölgeye geçeyim. Abi Bangladeş'te en büyük problemlerden biri çöp. Şöyle bir boşluk görmesinler. Şu kovayla sallıyorlar yani. Bak şuralara bak. Bu çöpleri kesinlikle alan yok. Buraya atmaktaki amaç da yani şuradaki adam çıkarıp kovayla buraya atıyor yani. Olay bu. Sadece boşluk yani. Orada duracaksın, burada duracaksın. Ve bütün Bangladeş böyle gerçekten pis. Hani bugüne kadar gördüğüm en pis ülkelerden biri. Hatta en pis ülke. Her yer çöp yani. Her yerde çöp görebilirsiniz. Bak. Ve yiyecek olan çöpler boşa gitmiyor. Ondan eminim. Koyun, kuzu, inek her şeyi yiyor. Fakat şu plastik çöpler falan yüzyıllarca burada kalacak gibi yani. Ve hastalık olarak da hepatit B falan çok yaygınmış. Kan bulaşıyormuş. Affetmiyormuş. O sivrisinekten bulaşan dengue hastalığı falan da burada çok yaygınmış. Yani dikkat et falan dediler de sivrisineğin neyine dikkat edecek. Bu arada bisiklet fiyatları o elektrikli motorların 1/3. Bir tane geliyor, göstereyim. Şu fiyatlara da kesin söyledikleri rakamı vermeyin. Yarısının bir tık altına anlaşıyorsunuz. Bak bu abi gerçi su taşıyor. Bu o değil. Şu. Ve şöyle bir olay var. Bu küçük tuktuklar özel olarak da çalışıyor, toplu da çalışıyor. Yani böyle otobüs görevi de görüyor. Dediğim gibi yarı fiyatından bir tık daha aşağıya anlaşırsın. 150 mi diyor, o 60'a düşüyor yani. Abi size dediğim olay bu. Yolda inekler böyle kenardaki çöpleri yiyor, inekler, kuzular. Abi şimdi Bangladeş'te iyi bir restorana gideceğim. Ya hatta bulabileceğiniz çok pazarda en iyi restoranlardan biri diyebilirim. Fakat fiyatlar bizim gündelik fiyatlar. Yani 2 dolara yemek bulabiliyorsun. 2,5 dolara yemek bulabiliyorsun. Tayland'da harcadığın para. Ve ilginç bir şey var, onu size göstereceğim. Selamünaleyküm. Do you have for biryani? Yes. Menu for biryani. Fiyatlar böyle abi burada. You say 220, right? Beef 220. Yeah. Abi fiyat biryani dedikleri bildiğim Bangladeş yemeği ve lassi dedikleri şey de böyle yoğurdumsu, tatlı, acı bir şey. Onu size göstereceğim. Fiyat da toplam 3,5-3 dolar falan. Thank you. Abi şuna biryani diyorlar. Bunun tavuklusu, etlisi, her şeylisi oluyor. Böyle içerisinde et var. Bir de yumurta var. Bangladeş'in her yemeğinde böyle bir yumurta koyuyorlar. Normal haşlanmış tavuk yumurtası. Bir de salata geliyor böyle şeyde, yemekte. Salata normal. Ya bunlar lassi diyorlar. Ayran gibi olduğunu duydum. Şekerli ayran. Bangladeş'te normalde yoğurt var. Yoğurttan yapıyorlar zaten bunu da. Hindistan'dan gelen bir şey. Biz de kullanıyoruz. Ama ben böyle tatsız yoğurdu Yunanistan ve Türkiye'den başka yapan bilmiyordum. Bangladeş'te yapıyormuş. Tek farkı içine şeker koyup meyve yerine. Bir de şu biryani dedikleri şeyin içerisinde ana olan şeyler karanfil, tarçın, üzüm, havuç, zaten etli dedik. Bu tavukla değişebiliyor. Yumurta, normalde bir pilav. Yani da salata getiriyorlar. Normal bir yemek. Normalde dışarıda yesen daha uyguna gelir ama bu dediğim gibi en lüks restoranlardan biri burası yani. Can I have bill too? Bill. Bu arada yemek bittikten sonra o da ilginç. Direkt önünden alıyorlar. Direkt mi? Bu arada yemeğin üstüne ödül şey veriyorlar, portakal veriyorlar. Bir de şimdi koyacak içine ondan da getiriyor. Bu da bildiğim böyle susam gibi bir şey. Pirinç falan. Bunu ağzına atıyorlar koku vermesin diye. Yani şöyle bildiğin parmakla alıyorsun.
Tadı böyle tuzlu, tatlı, kokulu bir şey. Normalde yiyorsun, tükürüyorsun sonra. Bu arada ilginç bir şey daha söyleyeyim, şey yapıyorlar. Parayı vereceğim şimdi. Toplam 320 tuttu. Buna 120 dedi, 100'e düşürdü bak mesela. Kafalarına göre rakam veriyorlar. 320'ye 500 vereceğim. Üstünü kaç getirecek bakalım. Bak şu Kalkan abiye de yaptı. Getirdiği şeyin arasında fişin arkasına para saklı. Bak şimdi getirecek bana. Thank you. Abi getirdi, bak açıyorum. Yaptığı şey, para üstü normalde 40'lık oluyor böyle. Fakat eksik var. Yüzü böyle arkasına saklıyorlar. Yani şuraya. Yani burada sen para üstünü direkt aldığın zaman, görmediğin zaman para direkt altta kalıyor ve bir yüzlüğün boşa gidiyor. İşte geçen yine çakmışlardı. Kaçıyorum. Hi. Work. Selamünaleyküm. What's the name of this bread? Porota. Ha. Yes, Tandır ekmeği var. More? naan. Porota, right? Porota naan. Okay. Thank you. Donnabat. Paratta diyorlar o ekmeğe de. Nan diye geçiyor Hindistan'da. Bildiğim bizim tandır ekmeği. Bu arada dediğim olay işte şu bahşiş olayıydı. Çocuk bana bugün 20'lik yaptı. Yani 20'liklerden yaptı. Fakat ben dün buraya gelmiştim. O kağıdın hesabın arkasına yüzlük saklamış. Ve böyle saymadan alıp gittiğin zaman arkada bir yüzlük unutuyorsun yani. Veya böyle bazen hani bir çıkartırken, hesaplarken bir yüzlük falan eksik şey yaparsın ya. Onu yanlış hesapladığın zaman yüzlük arkada kalıyor gidiyor. Bu da Bangladeş'te bir taktik. Oradan para kaptırmayın. Turkey. Bu arada Bangladeş'te ilginç bir şey daha var. Hafta sonları Cuma'dan başlıyor. Cuma günü full tatil. Yani bugün Cuma ve herkes tatil bugün aslında. O yüzden böyle sıkışık tıkışık burası. Hayır. Cumartesi de yarım gün. Cuma tatil. Pazar günü normal pazartesi gibi. Yani hafta başı pazartesi. Yengeç kızarması ilk defa gördüm. Karides falan görmüştüm de. Donnabat. Burada da böyle video çekince herkes arkadan izliyor. Say hi. Burada da kabağı batırıyor una, sonra kızartıyor. Donnabat. Bu da sokak yemeğiydi. Kabağı kızartıyor, yanına salata, pilav karıştırıp veriyor. Selamünaleyküm. Burada fıstık, fasulye, mısır ne varsa kızartıyorlar. Şuradan bir portakal alayım, Mehmet hasta ya. Hatta mandalina mı alsam? YouTube. Yes. Kota taka. It's 150 taka. Orange. 180 taka. 180. Oh yeah. Half kilogram. Half. Yes. 80 taka. And one mandolin. So how much total? Okay. Okay. Thank you. Donnabat. Abi 2 portakal, bir mandalina. İyi tuttu, sağlam tuttu. Abi yarım kilo portakal, 1 kilo mandalina. Mehmet hastaydı dedi, portakal al. Onun için kıydım paraya. Neyse, size başka şeyi söyleyeyim.
İnternet almak isterseniz Bangladeş'te turiste özel internet yok. Yani pasaportu vereyim, internet alayım olmuyor. Şey yapman gerekiyor. Birinin hattı, birine kayıtlı hattı alıp kendin kullanman gerekiyor. Yani bu demek oluyor ki turiste özel bir hat yok. Yani birininkini alıp kullanıyorsun ama bulabilirseniz, öyle kaçak göçek satanlar var. Bulabilirseniz, ki kolay bulunuyor. Ya da bir arkadaşınıza Bangladeş'e rica etseniz bile o size şey yapabilir. Kaç para istiyor biliyor musun? 5 GB internet 5 dolar hatla birlikte. Hat 4 dolar. İnternette 2 dolar falan, toplam 6 dolar falan yapıyor. 5-6 dolar. Mesela şöyle 4G yazan marketler var. Fakat o normal halka satıyor. Yani turiste satmıyor. Dediğim olay bu. Sahilin yanı çöplük ve inek falan çöpten yiyor. Bugün sabah buradayım. Şimdi geminin gölgesinde abiler kağıt oynuyor. Şurada manzara. Demiş miydim bilmiyorum ama dünyanın en güzel gün batımı manzarası Myanmar taraflarında. Burası da Myanmar'a epey yakın ve muhteşem bir gün batımı var. Gidip biz de gün batımını izleyelim. Şimdi abi Bangladeş çok pazar videosunu bitireyim burada. Dikkatimi çeken şeyler, bilmiyorum kameraya denk geldim bilmiyorum ama sakal ve saçta olan kına, o şu an aklıma geldi. Bildiğin saça ve sakala kına sürüyorlar. Zaten sorduğum zaman sünnet dediler. Bir değişik böyle parça parça, beyaz da gözüküyor, siyah da gözüküyor, kına da gözüküyor. Sünnet olan herhalde böyle bir tutam sıkıp bırakmakmış sakalı kınayla. Ondan sonra oluşan renk, ortaya çıkan renk sünnetmiş. Yani hepsini kınayla kıpkırmızı yapan da vardı ama karışık ya. Değişik yani. Gün batımına geldim, oturuyorum. Başka Cox Bazar'da dikkatimi çeken, şehrin nüfusunu söylemedim. Şehrin nüfusu aslında 500 bine yakın. 2011, gerçi Bangladeş'te hiçbir şehrin, ülkenin de nüfusu belli değil. Hindistan için de geçerli bu. Sayım yapılmıyor. En sonki sayım verileri 2011'den mi ne kalmış? 2011'de Cox Bazar'ın nüfusu 250 bin civarı bir şey. Tabi o dönem dakika 8 milyon. Fakat şu an dakikaya 20 milyon olduğunu söylüyorlar 2011'den bu yana. 9 yıl içerisinde. Cox Bazar'ı o oranla hesaplayın 2011'den. Bir de 2017'de buraya mülteci göçü oldu Myanmar'dan. Rohingyalı dediğimiz ırk 1 milyon civarı Cox Bazar'ın hemen dibindeki kamplarda, yaklaşık buradan bir 30-40 kilometre ileride Rohingya kampları var. İnsanlar kampların içerisinde yaşıyor. Buralara gelemiyorlar. Neden? Çünkü vatandaşlıkları yok. Kamplardan çıkış izinleri yok. Çıkamıyorlar kesinlikle. Burada insanlar rahat rahat yaşayan, gözüken insanların hepsinin vatandaşlığı var. Bildiğim Bangladeşli. Ben ne kadar Bangladeşli gibi gözüksem de turist olarak geçiyorum. Başka Türkler Bangladeş'e gelirken kapıda vize alabiliyor. Konsolosluklar ne kadar alamıyor dese de ben aldım, girdim. Çok büyük bir sıkıntı da yok. Sadece Cox Bazar'a gittiğinizi söyleyince böyle bir tipine bakıyorlar. Söylemeseniz de olur. Bana kimse bir şey sormadı ama duyduğuma göre bir tipine bakıp bu kamplara mı gidecek, yardım mı götürecek, ne yapacak falan diye bir bakıyorlarmış. O yüzden biraz sıkıntı oluyormuş. Hani buraya gelen tipler de kamplara girmek için hep böyle ince bıyık, işte sakallı, hafız tarzda Müslüman Türk abiler olduğu için onlar biraz sıkıntı yaşıyor diye biliyorum. Çünkü niyet belli. Adam diyor ki ülkeme gelmiş, kamplara işte şey yapacak falan filan. O yüzden sıkıntı çıkarıyor. Ama normal turist olarak gelince kapıda hiçbir sıkıntı yok. Direkt seni alıyorlar içeri. Gün batımı da ilerliyor bu ara. Başka eklemem gereken, aklıma gelen bir şey yok. Umarım Cox Bazar videosu bilgilendirici olmuştur. Bu arada şehrin ismini söyleyeyim. Nedir bu Cox, niye Cox demişler diye. Bir adam varmış burada, Hinta Cox mu ne? 1775'lerde gelip 99'a kadar burayı sömürmüş. Kaptan Cox diye bir adam. İngiliz. Adam geliyor burayı. Hindistan o dönem fethediyor zaten Bangladeş'i. Hindistan parçası oluyor Bangladeş. Sonra gelip o Britanyalı ayırıyor. O dönem işte Britanya dediğim İngiliz ayırıyor. Sonra o dönem Rohingyalılar geliyor Pakistan'dan, oradan buradan. Öyle böyle derken Bangladeş Müslüman çoğunluğu artıyor. Sonra kendilerine ülke kuruyorlar. Hatta Pakistan'ın Doğu Pakistan olarak kuruyorlar ilk ülkeyi. 1945'lerde miydi ne, öyle bir şeydi. Ondan sonra Pakistan'la araları açılıyor. Tabi arada Hindistan olunca ve Hindistan Müslümanları sevmeyince, ne kadar Hindistan nüfusu çok olsa da Pakistan'la Bangladeş kanlı bir savaş sonrası ayrılıyor. Burası Bangladeş olarak kalıyor. Pakistan gibi gözükse bile kendi kültürü, bir Hindistan kültürü, bir Güney Asya kültürü barındırıyor içerisinde. Ve %10'u halkın Müslüman değil. Hindu var, Budist var, Hristiyan var derken güneşi de böyle batırıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, like atın, yorum atın. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın, bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.